Genç doktor Li Wenlian'ın koronavirüs nedeniyle hayata veda ettiği gecede mumlar yakıldı koca bir ülkede. Kimi evinde sessizce, kimi sosyal medyada, kimi de karantina altındaki kentlerin karanlık sokaklarında tutuyordu yasını. Lu Xun'u şimdi anlıyorum, diyordu Çinli bir genç sosyal medya paylaşımında. Yıl 1917. Çin'de modern edebiyatın babası olarak anılan Lu Xun'un eski bir dostu olan Qian Xuantong, onu Yeni Gençlik dergisinde yazmaya davet eder. Dönemin gençliğini etkileyen, yeni kültür hareketinde önemli rol olacak bir dergidir bu. Lu Xun başlangıçta şüphecidir. Yazılarının bir toplumsal gayeye hizmet edip edemeyeceği konusunda tereddütleri vardır. Ve daha sonraları meşhur olacak şu benzetmeyle yanıt verir dostuna. Demirden bir ev hayal et. Penceresiz ve kapısız, yıkılması mümkün değil ve içi derin uykudaki insanlarla dolu. Hepsi boğularak ölmek üzere. Uykuda ölmelerine müsaade edilirse hiçbir şey hissetmeyecekler. Feryat edip aralarında uykusu hafif olanları uyandırmak, onlara ölmeden evvel tesellisi gayrimümkün ıstıraplar yaşatmak doğru mu? Qian bu soruyu evet doğru diye yanıtladı. Çünkü uykudakiler gözlerini açarlarsa bu hala umut var demekti. Demirden evin bir gün yıkılacağına dair bir umut. Bu diyalogtan bir süre sonra Lu Xun kısa bir öykü kaleme aldı. Öykünün başlığı bir delinin güncesiydi. Lu Xun, yeni gençlikte güçlü metaforlarla dönemin Çin'ini tasvir eden, hatta toplumun röntgenini çeken türde yazılar kaleme aldı. Şubat 2020. Covid-19 salgını henüz yerel bir vaka gibi görülürken, tüm dünya salgında Komünist Parti'nin rolünü tartışırken, Batı medyası genç bir Çinli doktoru kahraman belledi. Salgının ilk görüldüğü Wuhan'da Li Wenlian adlı bir doktor çevresini kentte dolaşan gizemli virüse karşı uyarmış, polis tarafından susturulmuş, daha sonra da aynı virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tabii onu Batı'nın kahramanı yapan, cesurca sesini yükseltmesi, sonra da hamile eşini geride bırakarak hayata veda etmesi miydi? Yoksa bu vesileyle Çin'i, partiyi sıkıştırmak mıydı? Bu bahsi diğer. Göremedikleri ise merhum doktorun müesses nizamın da yani partinin de kahramanı ilan edilişiydi. O karanlık günleri yaşayan Çin toplumu içinse durum gayet tabii başkaydı. Li Wenlian'ın ölümü ruh durumu alt üst olmuş, evlerine kapanmış, tüm dünyanın dikkatleri üzerlerindeyken ne olup bittiğini aslında kendileri de pek bilmeyen Çinliler arasında bir duygu patlamasına sebep olmuştu. Şu noktaya da işaret etmek lazım. Li Wenlian kendisini karakola sürükleyen o mesajında sadece yakın çevresini uyarmış, sakın ha bu bilgiyi dışarı yaymayın diye de sıkı sıkı tembihlemişti. Ama tabii arkadaşın arkadaşı var derken, insanlar yakınlarını bu tehlikeli ve o zaman için gizemli virüse karşı uyarmaya başlamıştı. Doktorun ikazı herkese ulaşmıştı. Çinli doktorun ölümü sonrası kahraman ilan edilmesi, bu denli benimsenmesi karşısında bazıları dedi ki, aslında bu tam da biz değil miyiz? Otorite, güç karşısında hepimiz böyle yapmıyor muyuz? Yani Li'nin böylesine sahiplenilmesinin bir nedeni başına gelen trajedi ise diğer nedeni de halkın onu kendisiyle özdeşleştirmesiydi. Li Wenlian'ın vefatıyla içindeki yarayı çığlığa dönüştüren insanlar herhalde içten içe şunu da diyordu. Bari kahramanımızı bize bıraksaydınız. Li'nin duruşu, kahramanlığı mevcut normlar içinde geçerli olmasına. Ama talihsiz doktoru belki de gerçekten kahraman yapan adımıyla, her şeye rağmen sesini yükseltmeye çalışmasıyla hatırlamalı. Genç doktor hasta yatağında verdiği röportajda samimi ve cesur ifadeler kullanıyordu. Özellikle şu cümlesi yıllarca hatırlanacak. Sağlıklı bir toplumda yalnızca tek bir ses olmamalı. Bu kez yıl 1919.
Lu Xun'un bir makalesi yer alır Yeni Gençlik Dergisi'nin 15 Temmuz 1919'da çıkan sayısında. Karamsar bir tablo çizer, makalede yazar. Sonra da şöyle der gençlik için: temennim ilerlemeleri, umutsuzluğa teslim olmuşların sözlerini dinlememeleridir. Yapabildiklerini yapmaları, söyleyebildiklerini söylemeleridir. Küçük bir ateş yakmaları, küçük bir ışık yaymalarıdır. Gecenin içindeki bir ateş böceği misali. Bir fener için beklemeye lüzum yok. İşte Lu Xun'u şimdi anlıyorum diyordu bir genç. O doktorun son nefesini verdiği gecede.